Bill Williamson ya da gerçek adıyla Marion Williamson 1866'da doğdu. Ailesinin verdiği Marion isminden rahatsız oldu ve adını Bill olarak değiştirdi. Bill alkolik bir babaya sahip. Bill'in babası o kadar çok içiyordu ki bir süre sonra akli dengesini yitirdi. Bill her zaman ileride babası gibi olmaktan korktu. Hayatının bir döneminde orduya katıldı ve 15. Piyade Alayı'nda sonra da Süvari Alayı'nda yer aldı. 27 Aralık 1892'de sapıklık ve cinayete teşebbüsten aranırken Kızılderililer ile savaştı. Sonraki yıl hayatı çok zorlaştı. Çok fazla alkol tüketiyordu, etraftaki insanları soyuyordu. 1893'te Dutch'ı soymaya çalışırken Dutch onunla dalga geçti ve ona barışçıl şekilde yaklaştı. Bu olayla Bill Van Dyne'in çetesine dahil oldu. Sonraki 6 yıl boyunca Bill alıkoyma, sınır ötesi soygun, baskın, pusu, cinayet ve daha birçok suça karıştı. 1899'daki başarısız tekne soygunundan sonra tüm çeteyle birlikte Coulter'a sığındı. Bill daha oyunun başında çete üyesi Micah ile kavga etti. Bill özünde iyi bir savaşçıdır fakat kalın kafalı olması onun çoğu zaman geri planda kalmasına neden olmuş. Sonralarda düşman çeteden olan Kieran'ın çeteye dahil olması ile Bill hakkında farklı şeyler öğreniyoruz. Bill, RDR serisinde gay olduğu ima edilen nadir karakterlerden biridir. Kieran ile uzun süre birlikte vakit geçiriyor, hatta o öldükten sonra Kieran'ı sevmeye başladığını söylüyor. Ayrıca Arthur, Bill'in büyük bir sır sakladığını fakat cinsel yönelimini açıkça söylemediğini belirtiyor. Çeteyle birlikte yaptığı bir sürü görevden sonra Jack'i kurtarmaya gönüllü olur ve çeteyle birlikte malikaneye dalarlar. Angelo Bronte'nin ölümü sonrası ulusal banka soygununa katıldı ve çeteyle birlikte Guarma Adası'na düştü. Guarma Adası'ndan yerlilerle anlaşma yaparak kaçtılar ve geri döndükleri an saldırıya uğradılar. Saldırıyı püskürten en kilit elemanlar ise Bill, Arthur ve Sadie'ydi. Çetenin Beaver Hollow'a taşınmasıyla birlikte çete içinde büyük sadakat problemleri yaşanır. Bill bunlara rağmen Dutch'a sürekli sadık kalır. Çetenin yaptığı tren soygununda John'un geride bırakılması, Abigail'in kaçırılması ve bu vesileyle Micah'ın hain olduğunu öğrenen Arthur kampa gelir ve hesap sormaya başlar. Arthur'un Micah'ı hainlemesiyle Bill ve Javier Dutch ve Micah'ın safında yer alır. Karşılaşmada Javier silahını havada tutarken Bill direkt olarak silahını Arthur ve John'a tutmaktaydı. Pinkerton'ların kampa saldırması üzerine Bill Javier ile birlikte kaçar. RDR birden devam ediyoruz. 1911'de Bill New Austin'e yerleşti. Del Lobos'un kalesi olan Fort Mercer'i işgal etti ve kendi çetesini kurdu. Kurduğu ekiple bölgede bir süre korku saldılar. John Bill'i tutuklamak zorunda olduğu için kapısına dayanır. İkilinin ilk karşılaşması kalenin girişinde olur. Bill John'u öldürmek istemediğini söylese de John'un silahını çekmesiyle Bill John'u anında vurur, öldü sanarak orada bırakır. John daha sonra bölgede çiftçilik yapan McFarlane ailesi tarafından kurtarılır. John'un yeni bir ekip kurup Bill'e saldırmasıyla Bill kaçmaya başlar. Bill'in eski çete üyelerinden olan Javier'in yardımıyla Meksika'ya kaçtığı öğrenilir. John Bill'i bulmak için Meksika'ya gider ve önce hükümetle sonra da isyancılarla anlaşma yaparak Bill'in yerini bulur. Bill Allende ile birlikte kaçarken Allende ona ihanet eder ve arabadan iter. Allende serbest kalmak için Bill'i verebileceğini söyler. Bill tam yerdeki silaha ulaşacağı sırada John tarafından öldürülebilir. Oyuncu tepkisiz kalırsa Bill Reis tarafından vurulur ve öldürülür. Evet dostlar, Bill Williamson'ın hikayesi buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse her iki kanalıma da abone olmayı, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Öneri oyun ve karakterlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.